Evet, bugün bir stack uygulamasından bahsedeceğiz. Matematiksel ifadelerin hesaplanması. Stackler ya da çıkınlar temel olarak birçok bilgisayar mühendisliği alanda kullanılırlar. Fakat en temel kullanılma, iki tane temel kullanılma yerleri vardır. Birincisi aslında bir hafıza olarak, dolayısıyla bir fonksiyon veya bir metodu çağırdığımız zaman fonksiyon veya metodun verileri aslında bir stack'te saklanır veya fonksiyonun kendi içindeki veriler de benzer şekilde stack'in içinde saklanırken diğer uygulama alanı ise aslında bilgisayar mühendisliğinde sıklıkla kullanılan çeşitli ifadeler. Bunlar aslında statement'a diyebileceğimiz, yani satır diyebileceğimiz Türkçesi ifadelerin aslında hesaplanmasında sıklıkla kullanılır. Şimdi örnek mesela ifade derken işte tabii bilgisayar programlama dillerinde iki tür genelde ifade bulunmakta. Bunlar bir tanesi atama ifadeleri, işte burada gördüğümüz x eşittir a bölü b eksi c artı d çarpı e eksi a çarpı c gibi ifadelerken diğer ifadelerde koşullu ifade diyebileceğimiz, işte burada gördüğümüz if 3 çarpı x eksi 5 büyüktür 4 çarpı y çarpı y gibi ifadelerdir. Ama sonuçta ana fikir değişmez. Yani bir ifade varsa, mesela burada x'in sağ tarafında eşitlenen ifade gibi düşünecek olursanız, bu ifadenin değerinin hesaplanması gerekir. Sonra da bu ifadenin değerinin x'e atanması gerekir. Benzer şekilde buradaki if içinde bulunan koşulda bunun da değerinin hesaplanması gerekir. Yani doğru ya da yanlış olarak bu eldeki değişken değerlerinden. Sonra da buna göre de koşulun sonucu gerçekleştir. İşte doğruysa if'in içi yapılır, yanlışsa varsa else yapılır, yoksa pas geçilir gibi gibi. Şimdi bunların hepsinde aslında matematiksel ifadeler var ve bu matematiksel ifadelerin hesaplanması kritik bir noktada. Şimdi normalde matematiksel ifadeler eğer matematiksel ifadelerin içinde öncelik sıralaması gibi bir şey olmasa, aslında matematiksel ifadelerin hesaplanması oldukça kolay. Neden? Çünkü soldan sağa doğru aslında her iki operant görüldüğü zaman içindeki operatör de kullanılarak sürekli olarak işlemin gerçekleştirilmesi mümkün. Dolayısıyla örneğin şöyle bir ifadeyi a bölü b eksi c artı d çarpı b eksi a çarpı c ifadesini yapmak için aslında işte önce a'yı b'ye bölüp sonra çıkan sonuçtan c'yi çıkarıp sonra sonuca d ekleyip sonra sonucu e ile çarpıp şeklinde ifade hesaplanabilir. Fakat sıkıntı şu ki ifadelerde nedir? Bir öncelik sıralaması bulunmakta ve bu öncelik sıralaması da işi oldukça karıştırıyor. Şimdi ifadelerde artık genelleştirirsek neler var? İfadelerde aslında operatörler var. Burada gördüğümüz, burada genel olarak temel operatörler olan artı eksi çarpı bölüyü kullanacağız. Ve bir de operantlar var. Operantlar da işte A, B, C, D, E gibi genelde değişken isimleri de olabilir ama aslında mesela sayılar da mümkün bunların içinde, ifadenin içinde değer olarak veya operatör olarak. Karşılaştırma veya koşullu işlemler ise işte şu gördüğümüz standart, işte küçüktür, küçük eşittir, büyüktür, büyük eşittir veya eşittir gibi operatörler olabileceği gibi, işte ve veya gibi mantıksal işlemcilerde, mantıksal operatörlerinde olması mümkün. Şimdi dedik operatörler arasında bir ne var? Bir öncelik ilişkisi var. Bu öncelik ilişkisi tabii aslında ortaokul, liseden öğrendiğimiz dört işlemdeki öncelik ilişkisinde işte ne biliyoruz biz? Çarpma ve bölmenin toplama ve çıkartmaya göre daha öncelikli olduğunu biliyoruz. Peki programlama dilinde başka operatörler de var. Onların arasında nasıl bir ilişki var? Burada da aslında öncelik ilişkisini görüyoruz bu dört tane operatör üstünden. Burada unary minus olarak gösterilen şey aslında işaret olarak kullanılan eksi gibi düşünebilirsiniz. Mesela eksi 4 dediğimiz zaman oradaki eksi aslında unary minus gibi oluyor. Bunun önceliği en yüksek. Onun dışında onun hemen altında çarpma, bölme ve mod operatörü, ki mod operatörü bir açıdan bir bölme operatörü gibi sayılabilir. Onun altında toplama ve çıkartma ve onun altında da ve veya işlemleri aslında işlemcileri öncelik sıralamasında yer almakta en alt sırada.
Şimdi bizim böyle bir öncelikli sistemi şey yapabilmemiz için öncelikli olarak bizim bu bir ifadede, yani şu şöyle gördüğümüz bir ifadedeki token diyoruz biz onlara, veya item veya işte eleman diyebilirsiniz veya nesne diyebilirsiniz. Bunları programatik olarak ifade edebilmemiz lazım. İşte bunu programatik olarak ifade etmenin yolu onu bir class'la doğal olarak enkapsüle etmek. Ve neler var burada? İşte o token'ın type'ı var. İşte bu bir operand mıdır, operatör müdür gibi. 0 olunca bir operand oluyor, 1 olunca bir operatör oluyor. Operandın değeri, biz burada temel olarak tam sayılardan işlem yapacağız ama tabii ki bu değişebilir. Rahatlıkla double'a dönüştürülebilir. Operatörün karakter, her operatör bir karakterle gösterilebildiği için karakter olarak verilmiş ve onun dışında da operatörün önceliği. Şimdi öncelikte sayı küçükse önceliği düşük, sayı yüksekse önceliği yüksek oluyor. Dolayısıyla burada iki tane tabii constructor var. Bir operand için olan constructor, bir de operatör için olan constructor. Operand için olan constructor da tabii ki tam sayı değerini alıyor ve type'ını 0 veriyoruz. Operatör olan da ise type'ını 1 veriyoruz. Operatörü set ediyoruz. Operatörün precedence'ını ise gördüğümüz gibi işte açma parantezinin önceliği en düşük. Toplama ve çıkartmanınki daha yüksek. Çarpma bölme onun da üstünde. Kapama parantezininkisi ise en yüksek. Açma ve parantez ve kapama parantezinin neden böyle önceliklendirildiğini birazdan detaylı olarak göreceğiz ama şimdilik bu şekilde olduğunu varsayabilirsiniz. Tabii bunların aynısının C++ tarafında da olduğunu görüyoruz. Şimdi token'ı bu şekilde tanımladıktan sonra peki biz nasıl verilen bir ifadeyi hesaplayacağız? Şimdi verilen ifadeyi hesaplamak için direkt aslında verilen ifadeyi hesaplamayacağız. Çünkü aslında infix reprezentasyonu dediğimiz, yani operatörlerin genel olarak operantların içinde yer aldığı gösterimin hesaplanması daha zor. Özellikle parantezlerin de işin içinde olduğunu düşünülürse bu reprezentasyonu, bu gösterimin hesaplanması zor. O yüzden başka bir gösterime çevireceğiz. Nedir o başka bir gösterim? Postfix gösterimi. Postfix gösterimi çevirmemizin en önemli nedeni daha sonraki kısımda anlatacağımız postfix gösterime göre hesaplamanın oldukça kolay olması. Dolayısıyla biz bir matematiksel ifadeyi hesaplarken aslında iki aşamalı bir hesaplama yolunu izleyeceğiz. Birinci aşamada önce infix gösterimini postfix gösterime çevireceğiz. İkinci aşamada da bu postfix gösterimi ise hesaplayacağız. Değerini hesaplayacağız. Şimdi o zaman ilk aşamayla ilerleyelim. Nasıl bir infix gösterimi postfix gösterime çeviririz? Tabii postfix gösterim önce ne? Ondan da bahsedelim. Şimdi infix gösteriminde ne demiştik? A çarpı B bölü C dediğimiz şeyde infix gösterim bu. Yani A ile B'yi çarpıyorum, sonra C'ye bölüyorum. Bunun postfix gösteriminde ise dikkat ederseniz yıldız ve böllü daha arkada yer alıyor. Tabii bunların sıralaması önemli. Burada aslında bir anlamda postfix gösteriminin nasıl hesaplanacağını da göstermemiz gerekiyor ki postfix gösterime çevirim daha anlamlı hale gelsin. Şimdi şöyle hesaplanıyor aslında postfix gösterimin değeri. Her iki operand kendine en yakın olan operatörle işleniyor. Aslında infix gösterimine benzer bir taktik burada var. Dolayısıyla A, B ve yıldız aslında işleniyor, sonuç elde ediyor. Sonra bunun çıkan sonuçtan da C ile işlenip sonuç elde ediliyor. Mesela şöyle bir şeyi gördüğümüz zaman bakın A, B önce işleniyor bölme ile, sonra aslında C'den çıkarılıyor. Sonra bakın D ve en yakın olduğu için çarpılıyor. Bakın A ve C de aslında çarpılıyor. Sonra bu D, E ve işlem toplanıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan bir başka noktada infix gösteriminde paranteze izin verilirken postfix gösteriminde paranteze ihtiyacımız yok. Dolayısıyla burada infix gösteriminde hangisinin önce yapılacağını anlatmak için mesela A çarpı B artı C'de
biz bir parantez koyuyoruz. Mesela B ile C'yi işlemek için. Çünkü neden? Burada bir öncelik şartı var ve soldan sağa doğru giderken aslında A ve B'nin çarpılması gerekiyor. Ben B ve C'yi önce toplamak istersem yapabileceğim bir şey yok bu kontekste. O zaman ne yapmam lazım? Yani C artı B çarpı A da yazsam gene A çarpı B önce yapılır. Ama postfix gösterimde böyle bir derdim yok. Çünkü çarpma ve artının yerlerini değiştirdiğim zaman aslında istediğim işlemi daha önce ne yapabiliyor olacağım? Gerçekleştirebiliyor olacağım. Dolayısıyla mesela B artı C, B, C artı çarpı yaptığım zaman önce B ile C toplanacak. Sonra o A'la çarpılacak. Dolayısıyla postfix gösteriminin öyle bir avantajı var. Paranteze ihtiyaç yok. O zaman şimdi gelelim önce verilen bir ifadenin, bir postfix ifadesinin değerinin hesaplanmasına. Şimdi bunu hesaplarken aslında temel olarak ne demiştik? Biraz önce aslında bahsetmiştik. A B bölü C eksi D E çarpı falan filan gibi bir ifade verilmiş. Bu aslında biraz önceki infix ifadenin postfix versiyonu. Şimdi bunun nasıl hesaplandığını görelim. Önce ifadenin ilk iki operatörüyle operanda alıyoruz. Sonra bunu işliyoruz. A bölü B T1. T1'i o AB bölü olan yere yerleştiriyoruz. Dolayısıyla orada artık T1 var. Bakın gösterim bundan buna dönüştürülmüş durumda. Sonra T1C eksi dediğimiz yani iki operant ve bir operatörü gene alıyoruz. Tabii en yakın olanlar. Sonra bunu işliyoruz. Ne oldu? T2 oldu. T2 bunların yerine yazıyoruz. Sonra T2DE yıldız var. Şimdi burada yıldıza kim en yakın? D ve E'ye en yakın. O zaman kimleri çarpacakmışım? D ve E'yi çarpacakmışım. İşte D ve E'nin çarpımı T3 diyorum ve DE çarpım yerine de T3 yazıyorum. Sonra artı var. Artının en yakınında T2 ve T3 var. Onları topluyorum. T4'ü buraya yazıyorum. A ve C'nin en yakınında çarpı var veya çarpının en yakınında A ve C var. E ve C'yi çarpıyorum. T5'i yazıyorum. Ve T4 ve T5'i olduğunda da T6 çıkıyor. Şimdi burada yaptığımız şey aslında her aşamada operatöre en yakın olan iki operantı almak. İşte burada yapacağımız şey şu olacak. Biz bu operantları stack'e atacağız ve bir operatör geldiği zaman stack'ten ihtiyacımız olan kadar elemanı çekeceğiz ve alacağız. Dolayısıyla temel olarak şöyle oluyor. Ne yapıyoruz? O kod üzerinden ilerlersek bu C++ kodu Java kodundan da gidebiliriz. Önce boş bir stack yaratıyoruz. Sonra ifade tek tek elemanlarını geziyoruz. İfadenin datasına bakıyoruz. Eğer datası bir sayı ise, bir operant ise bunu siteye pushluyoruz. Dolayısıyla operant geldikçe siteye pushlanıyor. Ta ki bir operatör gelene kadar. Operatör geldiğinde ne yapıyoruz? Siteyin tepesindeki iki elemanı çekiyoruz. Operantı E1 ve E2 gibi. Sonra E1, E2 işlemini yapıyoruz. Burada sıralama önemli çünkü mesela çıkartmada A eksi B'de A önce pushlanmış oluyor. B daha sonra pushlandığı için ilk çıkardığımız B olduğu için E2'yi çıkarıyoruz. İkinci çıkardığımız ilki oluyor. Dolayısıyla E1, E2 ile işlemi yapıyoruz ama çıkan sonucu da tekrar siteye pushluyoruz ki sonra o ne yapılabilsin? Çekilebilsin. Bütün döngü bittiğinde yani bütün ifadeleri işlediğimiz zaman o zaman siteyin üstünde yani en tepede ve bir tek eleman olması lazım sonuç kalıyor. O sonucu da ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Evaluation tabii ki işte toplama, çıkartma, çarpma, bölmeye göre evaluation gerçekleştiriliyor. Şimdi bunu aslında gene şey üzerinden görelim nasıl çalıştığını. Biraz önceki aynı ifadenin yani şuradaki A bölü B, AB bölü C eksi ifadesi nasıl hesaplandığını işlem üzerinden görelim. A'yı siteye pushluyoruz çünkü bir operant. Sonra B geldi, B'yi de pushluyoruz. O da çünkü bir operant. Sonra bölü geldi. Bölü geldiği zaman ne yapıyorduk? İki tane stack'ten eleman çekiyoruz. Yani B ve A'yı çekiyoruz. Stack boşaldı. Fakat onu operatörle işliyoruz burada evalde ve sonra da onu siteye pushluyoruz. Dolayısıyla A bölü B'yi hesaplıyoruz. Çıkan sonucu T1'i siteye pushluyoruz. Sonra ne geldi? C geldi. C'yi siteye pushluyoruz. Sonra ne geldi? Eksi geldi. Şimdi eksi geldiğine göre ne yapacağız? T1 ve C'yi stack'ten poplayacağız. Sonra T1 eksi C'yi hesaplayıp siteye geri pushlayacağız. Dolayısıyla T2 geldi. T2'nin üstüne D operant geldiği için pushladık. E geldi pushladık. Sonuçta bu oldu.
Şimdi ne geldi? Yıldız geldi. Yıldız çarpma işlemi. Ne yapacağız? 2 tane operandı çekeceğiz. D ve E'yi. D çarpı E'yi elde ettik. Bu T3. T3'ü de pushladık. Bakın D ve E gitti. Yerine T3 geldi. Sonra artı var. Artı da bir operatör. Dolayısıyla T2 ve T3'ü çektik. İşledik ve bunu pushladık. Ne oldu? T4 geldi. T4 A geldiği için operant siteye pushladık ve çarpma geldi. A çarpı T4'ü ikisini de popladıktan sonra işledik. Sonucu da siteye pushladık. Şimdi sonuçta siteyin üstünde T5 var. Başka da bir eleman kalmadı expression'da. O zaman demek ki sonucumuz ne olacak? T5 olacak. Evet, bu şekilde verilen postfix ifadesini hesaplamayı görmüş olduk. Şimdi o zaman birinci parçayı anlatabiliriz. Yani bize bir infix expression verildiğinde nasıl ben bunu postfix'e çevireceğim. Şimdi burada da şu mantığı yapacağız. Şimdi parantezler bizim için kritik. Yani parantez gördüğümüz zaman aslında matching paranteze kadar işlemlerimizi ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Çünkü mesela bir parantez açıldı. O parantezin içinde parantez gördüğümüz zaman aslında 2 tane parantez var. Açma parantezi ve kapama parantezi. Şimdi açma parantezi de bir sorun yok. Açma parantezi gördüğümüz zaman bunu saklamamız lazım. Neden? Çünkü ona ait bir kapama parantezi olacak. Ne zaman nerede başlayıp nerede bittiğini bilebilmemiz için açma parantezini siteye koymamız lazım. Kapama parantezi geldiğinde ise o açma parantezine kadar olan elemanları da toplamamız gerekiyor. Dolayısıyla aslında açma paranteziyle kapama parantezinin arasındaki hikaye evet, diğer operatörler ve operantlarda ne yapacağız peki? Diğer operatör ve operantlarda örneğin bir normal operatör olduğunda bu operatörü aslında siteye ekleyeceğiz. Yani önceki hesaplamadan farklı olarak bu sefer hesaplamada operantları siteye atıyorken bu durumda operatörleri siteye atacağız. Bunun sebebi aslında infix de olsa postfix de olsa reprezentasyon operantların sırasının değişmiyor olması. Dolayısıyla operantı gördüğümüz anda aslında ekrana basıyor olacağız. Peki o zaman bütün bunları birleştirirsek nasıl bir işlem gerçekleştiriyoruz? Şöyle infix'i postfix'e geçirirken aslında biraz önceki hesaplamada olduğu gibi expression'ı tek tek işliyoruz. Her bir token'a bakıyoruz. Eğer token'ın kendisinin type'ı sıfırsa yani bu bir operantsa o zaman direkt bunu basıyoruz. Dolayısıyla neyse artık A, B, C de bunu ekrana basıyoruz. Eğer bir açma parantezi söz konusuysa bunu direkt pushluyoruz. Kapama parantezi ise açma parantezi çıkana kadar bütün operatörleri tek tek çıkarıyoruz ve onları da ne yapıyoruz? Ekrana basıyoruz. Dolayısıyla kapama parantezi gördüğümüzde açma parantezi görene kadar tek tek operatörleri çekiyoruz stack'ten. Eğer normal bir operatör söz konusuysa bu operatörü ne yapıyoruz? Bu operatöre bakıyoruz. Eğer operatörün precedence'ı üstteki elemanın precedence'ından daha küçükse o zaman operatörü çekiyoruz ve ekrana basıyoruz. Şimdi buradaki mantığımız şu. Eğer diyelim artı ve çarpıyı ele alalım. Şimdi eğer artı ve çarpı varsa örneğin çarpı daha önce geliyorsa çarpıyı hemen yazmak lazım. Ama artı önce geliyorsa artıyı yazmayıp çarpının sonucunu bekliyor olmamız lazım. Dolayısıyla eğer siteyin içinde önceden artı varsa çarpı geldiğinde siteye ne yapmamız lazım? Pushluyor olmamız lazım. Ama önce çarpı gelmişse sonra artı geldiyse çarpıyı çıkarıp ekrana göstermemiz gerekiyor. Bütün işlemler bittiğinde, expression'ın tamamı bittiğinde de bütün operatörleri tek tek stack'ten çıkarıp ne yapıyoruz? Ekrana basıyoruz. Şimdi A artı B çarpı C artı D parantezi stack kullanarak stack kullanarak çevirdiğimizi düşünelim. Şimdi ne yapıyoruz? Önce A geldi. A geldiyse A'yı direkt ekrana basıyoruz. Hatırlarsak operant geldiğinde ekrana basıyoruz. Sonra artı geldi. Artı siteye push diyoruz.
Sonra B geldi. B'yi ekrana basıyoruz. Çarpı geldi. Şimdi işte çarpı geldiğinde çarpının precedence'ı artıdan fazla olduğu için artıyı çıkarmıyoruz. Çünkü demek ki çarpılacak bir şey var. Sonra artıyla ne yapıyoruz? Toplayacağız çünkü. Çarpı isteye pushluyoruz. Sonra açma parantezi geldi. Açma parantezini direkt pushluyoruz. Çünkü açma parantezi kapama parantezi gelene kadar bizim için kritik. Onu da pushladık siteye. Dolayısıyla bu oldu. Sonra C geldi. C'yi ne yaptık? C'yi de ekrana bastık. A, B, C oldu. Sonra artı geldi. Artıyı siteye pushladık doğal olarak. Çünkü işte açma parantezinin precedence'ının en düşük olmasının sebebi bu. Bu durumda artı geldiğinde otomatikman siteye pushlanacak. Sonra ne geldi? D geldi. D'yi de ekrana bastık. Sonra da kapama parantezi geldi. Kapama parantezi geldiğinde açma parantezi gelene kadar onları basıyoruz stack'ten alıp. Sonra da stack'te kimse kalmadığı için sırayla onları tek tek ne yapıyoruz? Burada stack'ten pop edip ekrana basıyoruz. Bu şekilde ne olmuş oldu? C ve D önce toplanacak. Sonra çıkan sonuç B ile çarpılacak. En sonunda da çıkan sonuç A'la toplanacak. Bu şekilde de işlemi bitirmiş oluyoruz. Evet, bu şekilde aslında verilen bir ifadenin önce çevrilmesi, bunu sonra gösterdik. Sonra da postfix'e çevrilen ifadenin de hesaplanmasını gene gördüğümüz gibi stack kullanarak yapabiliyor olduk.